Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim günlerden cumartesiden pazara geçerken anındayız. Anın ismi böyle ifade ediliyor. Hazreti Cebrail aleyhisselamın tabiri caizse kardeşi Mikail aleyhisselamın yaratılışına gidiyoruz şimdi. Yeryüzünde, insanlık aleminde vahyin inzalinden sorumlu olan Cebrail aleyhisselamdan belki de insanlıkla en çok ilgilenmiş melaike olan Mikail aleyhisselamın yaratılışını anlamaya çalışıyoruz. Elbette yeryüzünde bu denli görev yapınca, yeryüzünde insanlığın ihtiyacı olan her ne varsa bununla bir şekilde alakası olan Mikail aleyhisselam hem bununla ilgili olarak hem de ilerleyen süreçte Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelene kadar diğer peygamberlerin Nur-u Muhammedi'yi taşımakla vazifeli olan ve tarihin önemli peygamberlerini işlerken göreceğimiz üzere inşallah Mikail aleyhisselamın varlığı bir kez daha ortaya çıkınca yeryüzünde özellikle muharref dinler arasında sevilmeme veya kötü sözle anılma gibi haşa söylemlere de konu edilmiş, diğer dinlerde de farklı isimlerle mutlak surette adına yer verilmiş olan bir melektir Mikail aleyhisselam. Efendim biliyorsunuz ki Cebrail aleyhisselamı anlatırken Cenab-ı Hakk'ın sırrıyla alakalı Hz. Allah'ın sır kitabıdır buyurmuştuk. Madem ki ortada bir sır var, bu sırrın tanzimi ve korunması şartı var. Çünkü sır boş bir şey değil. Allah Resulü gelinceye kadar Nur-u Muhammedi'nin taşınması var. Kur'an-ı Azimüşşan gelinceye kadar ehli İslam'ın korunması var. Diğer peygamberlerin etrafında olan olayların bir tanzime ihtiyacı var. Bütün bu tanzim Mikail aleyhisselamın görevi oluyor efendim. Doğal olarak hem tanzimden hem de muhafaza etmekten mesul olan bir melekten bahsetmiş oluyoruz. Mikail aleyhisselam bu görevini ifa etmekle beraber biliyorsunuz 18 bin alem anlatmıştık. Bu 18 bin alemin neredeyse tamamına yakını 12 bin alemden sorumlu, bağlılığı olan bir melaikedir Mikail aleyhisselam. 9 bin alemde bizzatihi, 3 bin alemde doğal olarak etkisi görülmektedir. Diğer alemlerde ise ki tanzimatsa ona bağlı ya da onunla benzeşen, onun kadar büyük olarak adlandırılmamış ve bugün pek çoklarının isimlerini bilmediği nice büyük melekler tarafından yönetilmekte, idare edilmekte, sevk edilmekte. Efendim Cebrail aleyhisselamın kardeşi olan Mikail aleyhisselamın kanadı tabiri caizse Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın üzerinde gezen bulutun göktekinin emsali gibidir. Bu emsalden ötürü zaten melekler genellikle ne yazık ki muharref dinlerde sırtlarında kuş kanadı takılmış insan ya da hayvan türleriyle anılmışlardır. Haşa böyle anılmaları kötü olmuştur insanlar için, ancak bu sırttaki kanatlar gökte uçan kuşlar ve bulutlarla yakın bir ilişkinin mevcudiyetiyle ortaya çıkmış figürler. Her birisi aslında geçmişte yaşamış böyle büyük meleklerin yeryüzünde yapmış oldukları şeylerin genellikle doğa olaylarıyla gökyüzünden gerçekleşen olaylar olması hasebiyle gerek Nuh tufanı, gerekse ses, gerekse sel, gerekse depremlere kadar ki o bütün süreçleri ele alırsak gökte hasıl olan olaylar olduğu için kuşlarla özdeşleştirmişler. Dolayısıyla kanatları olduğunu iddia etmişler. Elbette ki melaikelerin kanatları var ama bugün çizildiği gibi mi? Bu böyle değil tabii ki. Direkt bir kuşa benzetmek mümkün değil. Her birisinin varlığı, yapısı bambaşka. Efendim Mikail aleyhisselamın yaratılışını iyi anlamak lazım. Çünkü yine Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselamın anına gidiyoruz. Bir nurun önünde bir hiçlikten bahsetmiştik hatırlarsanız. Maddenin bu civarımızda görülebilmesi için önce bir hiçlikte bir kütlesinin olması gerekliliğinden bahsetmiştik. Hacimsiz bir kütle gibi bu. Zamanı geldiğinde uzayda görülebilecek olan, bugün de bizim elimizde tuttuğumuz atomun
bu zahir görünür anı geçmesinden bir önceki hali. Her nur kendisinden sonra ve kendisinden sonra oluşturulabilecek bütün maddenin evvelini hazır ve nazır olduğundan bir hiçlik var. Dolayısıyla nurun hemen önündeki hiçlikten yaratılmıştır. Bu nurun levh-i mahfuza çarptığı andan itibaren levhin sırrına vakıf olan Mikail aleyhisselam da böylelikle yaratılmış olur. Yani Cebrail aleyhisselamdan hemen bir an sonrası, aynı anın bir başka parçasından bahsediyoruz. Levhe dokunduğu anda meydana gelen o olay ve levhte var olan sır ile Mikail aleyhisselam gördüğü her bir kelam, özellikle büyük peygamberler, yaşanacak olaylar, insanların başına gelecekler ama buna nazaran Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve merhametiyle özellikle karşılaşınca her bir kelam için şükretmekle ilk görevine, tabiri caizse hayatının ilk anına şükürle başlamış. Allah Azze ve Celle'nin bugün bile sayamayacağımız sayısız isimlerini saymış ve en son duracağı an olan Ya Müteali ismi şerifine kadar hiç durmamış. Ne zaman ki bildiğiniz üzere aklın gördüğü her şeyden daha yüce anlamını taşıyan Ya Müteali ismine gelmiş, bu anda maddenin ihtiyaca muhtaciyetini görmüş, Rabbine o an itibariyle 1000 yıl şükür secdesi yapmış. Bu şükür secdesi alemlerde ihtiyacı görmek üzere görevlendirilmesine vesile olmuş. Onu durdurabilen, onu o anda durdurabilen şeyin ne olduğu sorusunun cevabı ise, neden o noktada durduğu ise Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın Nur-u Muhammedisidir. Yani tabiri caizse Mikail aleyhisselamın fiziksel manada Ya Müteali ismi şerifinde durdurulması Nur-u Muhammedi'nin bir veçhidir. Tabiri caizse Allah Resulü'nün Hz. Mikail'e bir şeyi öğretmeye vesile edilmesidir. Elbette yine Cenab-ı Hak tarafından. Efendim, yaratılması böyle olduğu için lehf-i mahfuzun, yani korunan kaderin koruyucusudur Mikail aleyhisselam. Levhte var olacak bütün güzellikler ve güzelliklere vesile olacak her şeyin koruyuculuğu Mikail aleyhisselama bağlıdır. Tabii ki bununla beraber tanzim görevi de var. Çünkü korunan her şeyin tanzimi söz konusu. Bu tanzimle de beraber gelen bir teamüller bahsi var. Öyleyse Mikail aleyhisselamın görevleri için mahfuz, yani koruyucu, tanzim eden ve teamülleri, belirlenmiş teamülleri uygulayan olarak ifadelendirebiliriz. Mahfuz kısmını anladıktan sonra gelelim tanzim kısmına. Mukaddesatın tanzimatında tarihsel sürecin her basamağında Mikail aleyhisselam görev yapmış. Yusuf aleyhisselama ders vermeye bile gitmiş. Hapisteyken Yusuf aleyhisselamın zor bir anında bir hapishane görevlisi gibi bir insan suretinde giderek ona hakkın, hakikatin ona asla unutmadığını ve unutamayacağını beyan etmiş. Cebrail aleyhisselamla Yusuf aleyhisselamın arasında yaşanan o kıssayı hatırlarsınız. Ama ondan evvel Mikail aleyhisselam da Yusuf aleyhisselama rüyalarla ilgili yaşadığı o süreçlerde yardıma gitmişti. Siyer-i Nebi'de orasını daha detaylı anlatacağız inşallah. Mikail aleyhisselam aynı zamanda hayvanatın çeşitlendirilmesinde de görev yapmıştır. Yani bugün yaşadığımız dünyada, örnek veriyorum, bir timsahın çeşitleri, yılanların çeşitleri, çeşitli hayvanların kendine has farklı beldelerdeki özellikleri yine Mikail aleyhisselamla neredeyse birebir ilişkilidir diyebiliriz. Bunlar tanzim görevleri. Tarihte bu tanzimata hizmet etmiş. Allah'ın izniyle, onun emriyle. Ve bir teamüller meselesi var ki o da melekler arasındaki teamülleri belirleyen olmuş. Yani kurallar çerçevesini, meleklerin de yaşadıkları hayatta bir kurallar çerçevesi var elbette. Şeytanın en sevmediği isimlerden biri olmuş Mikail aleyhisselam. Çünkü
cennete ağaçlar dikilirken Mikail aleyhisselam şeytanın tohum ekmesine izin vermemiş. Ama vakti gelince anlatacağımız üzere şeytan yine yapabilmiş yapacağını Cenab-ı Hakk'ın verdiği izinle. Cinleri ıslah etmekle görevlendirilmiş ama daha sonra biliyorsunuz bu meseleye geldiğimizde göreceğiz, cinler meselesine. Bu ıslahat şeytanın beceremediği bir alanda söz konusu olsa da bu mümkün olmamış. Ta Nuh aleyhisselam dönemine kadar da cinlerle ve diğer bütün bu varlığın mevcudiyetiyle ilgili bu mücadelesi görevi kapsamında devam etmiş. Efendim Siyer-i Nebi'nin babından baksak Hz. Ömer Efendimizin 3 defa rüyasına girerek halifeliği döneminde ona yardım etmiş, yol göstermiş. Bedir'e doğru yola çıktıklarında Hz. Ömer Efendimizin rüyasına girmiş, ona savaşta karşılaşacağı birkaç olay için yardım etmiş, haber vermiş. Bunların hepsini Siyer-i Nebi'de daha detaylı anlatacağız inşallah. Ezan-ı Muhammedi'nin insanlar tarafından, sahabe-i kiram efendilerimiz tarafından görülebilmesinde Mikail aleyhisselam Efendimiz görev yapmış. Ezan-ı Muhammedi'nin rüya bölümünde anlatacağız inşallah. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mucizelerinin akıllarda kalması için ta Hz. Hasan Efendimiz'e kadar görev yapmış. Biliyorsunuz bugün için sorular oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisleri nasıl bu kadar akılda kaldı diye. Bu da Mikail aleyhisselamın bir tabiri caizse hikmeti, bir görevi diye ifade edebiliriz. Siyer-i Nebi yolculuğunda bütün bunları tekrar en ince detaylarına kadar anlatıyor olacağız. Bugün Mikail aleyhisselamın yaratılışını anlatmış olduk sizlere. Yarın Allah nasip ederse sizlerle beraber büyük meleklerden Azrail aleyhisselamla tanışacağız. Yeniden yaratılış anı ve Siyer-i Nebi ile olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Şimdilik kalın sağlıcakla.